89 doğumluyum, 34 yaşında. Aslen Sivaslı. Sivas'tan İstanbul'a göçmüş bir ailenin İstanbul'da doğan son çocuğu. 5 yaşında İstanbul'dan Ankara'ya göçmüş. En sonunda 32 yaşında ailesini alarak Dalaman'a göçmüş. Bu zamana kadar sadece hayatı çalışmakla geçmiş birisi. Şu an 6 yaşında kızım var, Derin. Hayatımın dönüm noktası. Baba olduğum o an hayatımın merkezini oturtturduğum kızım. En büyük etken oydu. 2006'dan beri ticaretle uğraşıyorum. Ankara'da başladı. Ankara'nın kalabalığı, iş hayatının koşturmacası, kızım olana kadar bunlar hayatın sıradan hali durumuna gelmişti. Zannettiğim hayat buydu. Sabah çalışacağız, akşam çalışacağız. Ama kızım doğduktan sonra hayatın sadece çalışmaktan ibaret olmadığı, nasıl bir ona hayat sunabilirim çerçevesinde gelişti. Kızım doğduktan sonra pandemi başlangıcıyla beraber artık hayatın Ankara'da devam edemeyeceğini, kalabalıktan bir an önce kurtulmamız gerektiğini, kızımın daha renklerin adını belki bilmeden AVM isimlerini, mağaza isimlerini, evde tıkanıp kalmaktan dolayı dizideki kahramanların isimlerini bana sürekli ezbere söylemesinden bu düzenin böyle devam etmeyeceğini fark ettim. Tam ana sınıfı döneminde karar vererek bir yıl önce artık dedik okula başlamadan biz bu radikal değişimi yaşayacağız veya biz bu hayata mahkum olacağız. Ve eşim Özden'in de çok büyük desteğiyle beraber dedik gidiyoruz. Bizde şöyle de bir durum gerçekleşti. 2018'de inşaata başladım Ankara'da. 2019'da bitirdiğimde tabii ister istemez herkesin ticari hayatında olduğu gibi benim hayatımda da olumsuzluklar oldu. O arada bir içe kapanıklılık yaşadığımda eşimle daha önceden de konuştuğumuzda gidebilir miyiz, gider miyiz, nasıl gideriz diye. O da iyice fark etti. Ben orada mutsuzum. Yani evlilikte bir kişi mutlu olduğu zaman bu evliliğin yürümediği veya tek kişilik mutluluk üzerine kurulu bir düzen olmadığını fark ettiği için dedim ya ben mutsuzum. Ben burada yaşamak istemiyorum artık. Yani aynı insanları görmek istemiyorum. Aynı mekanlara gitmek istemiyorum. Tabii ki çok arkamıza bakarak bıraktığımız arkadaşlarımız oldu. Ama bir evin içerisinde mutsuzdum. Huzurlu değildim. Bedenim Ankara'daydı ama ruhum tamamen Muğla'daydı. Başka hiçbir izahat yok yani. Oturuyordum, burayı konuşuyordum. Eşim dedi ki yani ne kaybedebiliriz? Gittik, yaptık. Olmadı. En kötü şartlarda geri döneriz. Ama denememek sürekli bizi kemirecek, bizi bitirecek. Karşılıklı güven olduktan sonra da ki bunun en büyük faydasını o da gördü, ben de gördüm. Haliyle evladımız yani ortak paydamız Derin de gördü. Şimdi diyoruz ki keşke bir gün önce gelseymişiz. Bir gün önce gelseydik, keşke ondan da bir gün önce gelseydik diyebilecek duruma geldik. Ya adaptasyon konusunda yaşadığımız en büyük problem Ankara'da istediğimiz her şeye istediğimiz dakika, istediğimiz an ulaşabiliyoruz. Yani bir yerden bir yere ulaşım olsun, hastane olsun, gıda olsun, eş dost olsun. Buraya geleceğiz ama hiçbir tanıdığımız yok. Hiç kimse yok etrafımızda. İlk defa aile çevremizden uzaklaşıyoruz. Bunun gibi kaygılar senede 10 gün gelmeyle 12 ay burada yaşam arasında çok ciddi bir fark olduğunu tahmin ediyorduk. Onun kaygıları vardı. Çünkü sadece olumluları, göçü başarıyla tamamlayanları değil, başarısız olanların da hayatlarını takip ediyorduk. Hangisi bizim başımıza gelebilir? Başımıza ne gelirse nasıl tepki verebiliriz? Tahmin ettiğimiz olumsuzlukların yarıya yakınını yaşadık ama bunları kabul ettiğimiz için bunları sindirmemiz daha kolay oldu. Ankara'daki gibi bir sağlık hizmeti alamayacağımızı biliyorduk. Şimdi bu durumu şikayet etmekten ziyade zaten kabullendiğimiz için çok üstüne gitmiyoruz. Sivrisinek çok. Bunu zaten biz biliyorduk. Bunu her gün bir şikayet haline getirip her sohbet esnasında gündeme getirsen bu çekilmez hale gelir. Bunu biliyorduk. Bunu kabullendik. Bu problem değil bizim için artık. Bunun gibi problemler. Şimdi Muğla'nın doğasına aşıksanız, Muğla'nın hayatını seviyorsanız olduğu gibi sevmek zorundasınız. Ya ben Muğla'ya gelmek istiyorum ama tavuk sesi duymak istemiyorum derseniz kendinizle çelişmiş olursunuz. Yani Evet. Ankara'daki hayatı buraya taşıdıktan sonra buraya gelmenizin bir mantığı yok. Onun için Evet. yani komşun işte ağaçları her yer yeşil. Sıkıntı yok. Problem değil. Alerjin mi var? Spreyini sıkarsın devam edersin. Bu kadar basit. Başta da dediğim gibi tek mesele mevcut içinde bulunduğun pozisyonu kabullenmekle alakalı. AVM istemiyoruz. AVM yok diye de şikayet etmeyeceğiz. Ki bulunduğumuz Dalaman bölgesinde imkanlar hayatımızı idame ettirebilecek kadar var.
Yeter ki mutlu ol. İçinde bulunduğun pozisyondan mutluluk çıkart. Gerisi çorap söküğü gibi geliyor. 2006 senesinde geniş bir çerçeveyle söyleyecek olursak dekorasyon, PVC, plastik pencere, kapı ve pencere sistemleri, duşakabin imalatı, sineklik imalatı, banyo dolabı. Yani bir evi anahtar teslim bir şekilde taahhütle teslim ediyor müşteriye. 2018 senesinde İnşaat. Ya müteahhitlik kelimesi aslında biraz betonu çağrıştırdığı için müteahhitlik kelimesini çok kullanmak istemiyorum. İnsanlara kaliteli ve konforlu yaşam alanları yapmaya başladım. O dönem bittikten sonra oradaki hayatımı kendime, kızıma sosyal zaman yaratabilecek şekilde Muğla'ya evrimleştirmeye çalıştım. Onun dışında işte taahhüt işler, anahtar teslim işler geliyor. Belli kurumların belli işlerini yapıyorum. Havuz yapıyorum, onları teslim ediyorum. Bir şekilde geçimimi sağlıyorum. Tamamen şu an hayat benim kontrolüm altında. Trafiğin kontrolü altında değil, koşturmacanın kontrolünün altında değil. 5'te işim bitiyor. Kızım ne yapalım? Baba hadi yüzmeye gidelim. Atlıyoruz Sarsalı koyuna. 1 saat yüzüyoruz. Çıkıyoruz evimize geliyoruz. Uyuyoruz. Bu kadar basit. Önceden ben 5'te çıkacağım. 2 saat trafik çekeceğim. Ertesi gün iş programını yapacağım. Birbirimize zaten zaman ayıramıyoruz. Yani kafa ayıramıyoruz. Beden olarak bir arada oluyoruz ama burada ikisini aynı anda yapabilir miyim? O da kaygı içerisindeydi. Hiçbir problem yaşamadan gerçekleştirdim. Ya zaten o zamanı ayırabildikten sonra çocuğun da senden beklentileri ve talepleri değişiyor. Senin de çocuktan beklentin ve taleplerin değişiyor. Ankara'da mesela çocukla sadece yarım saat görüşebiliyorsun sağlıklı bir zaman. Bu yarım saate sürekli bir şeyler sıkıştırmaya çalışıyorsun. Evet. Tepiyorsun sürekli, tepiyorsun. Çünkü o kadar kısıtlı bir alanın var ki. O kadar kısıtlı bir zamanın var. Sürekli tepiştiriyorsun. Ve hiçbir yaptığın etkinlikten hiçbir şey anlamıyorsun. Ama burada geniş bir zaman var. Rahatsın. Yani Muğla kafası dediklerine kolay alışıyorsun. Acele etmiyorsun. Kornaya basmıyorsun. Sakinsin. Sürekli bir tebessüm. Mükemmel. Yeterli bizim için. Bu sorunu ilk başta buraya gelip villa arsasını aldıktan sonra projelendirme aşamasında yaşadım. Ankara'da 27 dairelik bir inşaat projesini belediyeden onaylatmam 20 gün gibi bir süre almışken burada sadece bir villa projesini onaylatmam 2,5 ay gibi bir süre aldı. Bu kafadan beklentilerimin çok üstünde bir zaman çıkarttı benim için. İlk başta bu durumu fark ederek Ankara'daki ekibimle buradaki bütün işimi çözdüm. Tabii bu süreç içerisinde burada da o esnaflık ahlakını, iş ahlakını taşıyan ustalarla da tanıştım. Doğru kişilerle, doğru zamanla çalışarak gerekirse hani çok kullanılan ekmeği ekmekçiye ver, 5 lira fazla ver. Bütün problemleri o şekilde çözdüm. O sürecin dışarısındaki yaptığım işleri de ekibimi bozmayarak, paraya ekibimi değiştirmeyerek başım ağrımadan devam ettirdim. İnşaat işi her zaman bizim ülkemizde, belki bizim kültürümüzle alakalı her zaman kabul gören bir meslek. Sohbetin başında söylediğim gibi müteahhit kelimesini sevmiyorum ama bir ortamda müteahhitim dediğiniz zaman böyle sanki 2 gömlek giymiş gibi oluyorsunuz. İnsanlar müteahhit deyince çok farklı bir gözle bakıyor. Onun için kendimi tanıtırken müteahhit kelimesini çok kullanmak istemiyorum. Kültürel olarak bizim 2 dairemiz olsa 3.'sünü isteriz. 3 dairemiz olsa 4.'sünü isteriz. Oğlumuza isteriz, kızımıza isteriz, torunumuza isteriz. Yazlığımız varken kışlığımız olsun isteriz. Kışlığımız varken yazlığımız olsun isteriz. Dağ evimiz olsun deriz, bağ evimiz olsun deriz. Biz toprağı severiz. Evi severiz. Gayrimenkulü her türlü severiz. İşimiz güzel, yapılabilecek bir iş. Mevcut içinde bulunduğumuz ekonomik durumda şöyle bir sıkıntı var. Mesela kendimden çok net örnek verebilirim. Kendi satacağım evin fiyatını belirleyemiyorum. Çünkü yerine koyacağım ürünlerin fiyatı sabit değil. Arsayı bugün alıyorsunuz, yarın çok farklı bir fiyatla karşılaşabiliyorsunuz. PVC yaptıracaksınız, sabah bir teklif alıyorsunuz, döviz kurundan dolayı öğlen fiyat artışı gerçekleşiyor. Sattığınız ürünü geri yerine koyma endişesi yaşıyorsunuz. Onun için bu tarz konularda çok ciddi anlamda sıkıntı yaşıyoruz ama bölgesel olarak her türlü bir kazanım sağlıyor. Çünkü gözde bir belde, revaçta bir belde, herkesin hayal ettiği, yaşamak istediği bir belde. Herkes bir karış toprağımda olsun, oradan olsun niyetinde. Onun için bölge ekonomik olarak her türlü kazanç sağlıyor. Bizim buradaki en büyük problemimiz güven. Yani güven nasıl karı koca ilişkisinde, baba oğul, anne kız ilişkisinde önemliyse bu bölgeye göçen insanlarda, daha önceden göçmüş insanlarda ve göçmeyi düşünen insanlarda güven konusunda çok ciddi anlamda problem var. Çünkü çok kişi aldatılmış, çok kişi kandırılmış, çok kişi mağdur edilmiş.
söylenenin tam zıttıyla karşılaşmış insanlar. Onun için burada insanlar güvenilir ekip, güvenilir insan, güvenilir kişi. Ya çünkü herkes komisyoncu olmuş abi. Baba oğlundan komisyon alıyor, oğlu babasından komisyon alıyor. Markete gidiyorsun, arsa soruyorsun, komisyon istiyor. Yan komşusunun telefon numarasını istiyorsun, telefon numarasını ben verdim, bana komisyon ver diyor. Ya senin elektrikçin iyiymiş, elektrikçini bana gönderir misin? Abi buna %10 benim komisyonuna koy. Hani herkes emlakçı, herkes dekorasyoncu, herkes bu işi yapıyor, herkes inşaatçı, herkes müteahhit. Herkes fark etmiyor. Yeter ki parmağını o işin kıyısına bir dokunduruversin, iş bitiyor. Onun için hani insanlar da bu tarz olumsuz sürekli duyduğu için, tanık olduğu için, şahit olduğu için çok büyük problemler yaşıyor buraya geldikleri zaman. Muhatap bulamıyorlar. Bugün var, yarın yok. Çünkü biraz şu kafada oluştu. Büyük şehirlerde hiçbir şey yapamayan insanlar kaçış yeri olarak buradaki talebi görüp, hani buradaki pastayı görüp biz de bu pastadan pay alalım diye bir anda bir üşüşme de oldu. Yani hep elek altı insanların eline düşme korkusu yaşıyor piyasa. Ankara'da yaptım. 27 daireli. Toplamda 3600 metrekare. Onun dışında Yakup Attal'da bir tane daha evi yaptım. Burada arsasını aldığım Dalaman, Karaçalı bölgesinde iyice Ankara'da 2006'dan beri tecrübeli üst üste koyarak en sonunda yüksek metrajda Ankara'da yaparak, tabii bu bana göre yüksek metraj, yani 10.000 metrekareye yapan da vardır. Bu videoyu izleyip 30.000 metrekare yapan da vardır. Onlara hiçbir lafım yok. Bana göre yeterli olgunluk seviyesine ulaşıp yapabileceğim yeri Karaçalı'da arsasını alarak üstüne yaptım. 190 metrekare müstakil bir villa yaptım, havuzlu. Aldığımız tepkilerden sonra şunu diyebildim kendime. Yani tamam, sen yapman gerekeni yapmışsın. Çünkü herhangi bir olumsuz bir görüş almadım. Her şeyi bırak, az önce bahsettiğim gibi yani depremde. Belediye C20 beton verdiyse C25 beton kullandık. Etre aralığını 20 santim verdiyse 15 santim kullandık. Radyal temeli 30 santim verdiyse 35 santim yaptık. Bunun gibi detayları üst üste koyarak depremden sonra koştur koştur villaya gittim. Bir sıkıntı var mı acaba, hani unuttuğum bir şey var mı diye. Geçmişteki bütün yaptığım işlemlerin tekrar bir daha üstünden geçmek zorunda hissettim kendimi. Çünkü o evin içinde müşteri gezdirirken bir deprem anında ben de olabilirim. Benim yanımda çocuğum da olabilir. Veya ben sattıktan sonra benim kızımla emsal bir tane evlat da olabilir. Hiçbiri fark etmiyor yani. Onun canı veya benim canım arasında hiçbir fark yok. Vicdanımız rahat bir şekilde diyebiliyorum ki bu evi alan kişi çok rahat bir şekilde oturabilir. Hiçbir kaygı, hiçbir problem yaşamaz. O zaman diyorsun ki tamam, hani ben bu işi hakkıyla yaptım. Evet. Bundan sonra bu işi çok rahat bir şekilde yapabilirim. Çok keyifli. Akşamları böyle sandalyemi alıp karşısına oturup izlediğim çok olmuştur. Moralim bozukken de bunu yaparım. Kendimi motive etmek için. Bak bunu yaptın, bunu yapabilirsin. Bunu yapmaya devam edebilirsin. Çok neşeliyken de gidip yaptığım bir şey. Şunu hayal ediyorsun işte, havuzunda sattığın kişinin ailesiyle havuzunda vakit geçirdiğini görüyorsun. Onu hayal edebiliyorsun. Veya ilk başta bomboş bir araziye baktığın zaman bitmiş halini gözünde canlandırıyorsun. Ve sonunda birebir aynı kalıbı oturtturduğun zaman bunun verdiği haz nasıl anlatılır bilmiyorum. Hani kelimeleri de çok dökemiyorum. Az önce bahsetmek istediğim ne oydu? İnsanlar gelip böyle senin yaptığın bir işi yorumladığı zaman, olumlu bir şekilde yorumladığı zaman ya diyorsun ki sen almasan da olur, bunları söyledin ya, yeter benim için bir şey var. Ya tamam, hani sen bunları söyle, 50 bin lirada düşüğüne olsun. Hiç önemli değil pazarlıkta. Çünkü ya motive oluyorsun. Hani yaptığın işi doğru yaptığını görüyorsun. Veya şu çok önemli. Ben 50 liraya da sineklik sattım zamanında. Bir müşteri geri dönüş yaptığı zaman gururla onun telefonunu açabilmek. 16 sene esnaflık yapmışım Ankara'da. Telefon numaram hala aynı. 20 seneye yaklaşıyor. Birisi aradığı zaman ya acaba kim aradı diye kaygılanmadan o telefona bakabilmek, mutluyum. Hani hesap vereceğim kimse yok, mahcup olacağım kimse yok. Çağrılan her meclise gidip oturabilirim, kendimi savunabilirim. Şunu demiyorum, ya hiç mi yanlış yapmadın? Yaptım. Her zaman şunu söylerim, müşterilerime de şunu söylüyorum, arkadaşlarıma. Hak yapısı değil, kul yapısı. Bir eksiklik olabilir, bir noksanlık olabilir, bir yanlışlık olabilir. Sonuçta 350 kalem iş var. Yani şu değil müteahhitlik. Demirciye para ver, betoncuya para ver, işte mobilyacıya para ver, 3-5 kişiyi bir araya getir. Tamam, al sana bitti bina. Yok abi, 350 kalem iş yapıyorsun. Yani resmisiydi, gayri resmisiydi, prosedürüydü. İnsanlar diyor ki karşıda muhatap bulabiliyor muyum? Aradığım zaman birisi çıkıyor mu? Daha 2 gün önce 2014'te Pimapen yaptığım bir abla vardı. Tayland'da devam ediyor musun?
Ediyorum abla ama dedim ben Muğla'dayım. Birader var Ankara'da. Onunla çözeceğim işini bir sık. Siz var mısınız işin içinde? Varsın. Tamam sıkıntı yok. Benim evime ne yaptıysan kızımın evine de aynısını yap. Bitti. 10 dakikalık bir görüşme. Bu insanlara keyif veriyor. Yani hiç ummadın yani bir yerde insanlar buraya geldiğimi öğrendikten sonra müşterilerim diyor ki ya biz oraya geleceğiz Taylan. Konaklayabileceğimiz bir yer ayarlayabilir misin? Hay hay diyorum. Burada işte tanışmışız bir iki kişiyle eş dostla. Diyorum ki hani ben bu arkadaşa kefilim. Seni mahcup etmez. Yarı yolda bırakmaz. Diyorum ki bu müşterin seni yarı yolda bırakmaz. Mahcup etmez. Bir araya gelin. Veya benim Ankara'ya gidip gelmem problem oluyor. Bir müşterim bir iş yapıyor. Arıyorum. Ya abi diyorum ben gelemiyorum. İşim var burada. Sen benim şu işimi çözebilir misin? Müşterime ben bunu diyebiliyorum. Çünkü karşılıklı o samimiyeti alıp vermişiz. Evet. Bu da bundan büyük ben mutluluk olduğunu da zannetmiyorum yani hiç bir şekilde. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.